Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Selçuk şefimle birlikte, Selçuk hocamla birlikte çok güzel midye dolma yapacağız. Hepinize iyi seyirler. Hepinize merhaba öncelikle. Bugün midye dolmayı yapmayı öğreneceğiz. Öncelikle midyeyi nasıl kullanmamız gerektiğinden başlayacağız. Birazcık midye dolmayı nereden öğrendiğimize değinip daha sonra da nasıl yapmamız gerektiğini anlatacağız. Midye biliyorsunuz ki o bir şehir efsanesi değildir. İşte zehirlenmeye sebep verebilecek en kuvvetli ürünlerden bir tanesi. Ağır metal zehirlenmesine yol açabilir. Bunun sebebi de midyenin toplandığı yerin neresi olduğu çok önemli. Eğer midye bir denize akan bir logarın veya işte pis su yatağının oradan toplandıysa bu midyelerin yüksek ağır metal içermesi çok normal, beklenebilen bir şey. Bir de iskele bacakları ve dubalardan toplandıysa orada da ağır metal riski çok yüksektir. Bunun sebebi midyelerin deniz suyunu içlerine alıp kendi içlerindeki filtreden, basit de indirgemeye çalışıyor. Midye filtreden geçirip o filtreye takılan besinleri yemeye çalışması, beslenme şekli. O yüzden de halk arasında söylenen şey denizi süzen bir canlı, temizleyen bir canlı olduğu için yemesi ve kullanılması birazcık riskli. Bizim bugün kullanacağımız midyeler yetiştirme midye. Yetiştirme midye kullanmak daha doğru olabilir. Şu anda Türkiye'de bu çok fazla yaygınlaştı, yapılıyor. Bundan dolayı yetiştiricilik kullanmak en düzgün ve en doğru olan seçenek olabilir. Bu riskleri ortadan kaldırmak adına. Yetiştiriciliği de nasıl yapılıyor? Akıntının fazla olduğu denizde dibe 2 tane böyle direk çakılıyor. O direğin arasına işte annenizin çamaşır ipi gibi bir ip geriliyor ve onlara fileler içerisinde midyelerin tutunup yavrulaması ve çoğalması sağlanacak bir sistem yapılıyor. Olgunlaştığında ve büyüdüğünde üstten kesilip file komple çıkartıldığında midye zaten hasat edilmiş oluyor. Çok kolay bir yöntem. Çevreciler midye yetiştiricilik yerlerine biraz karşı çıkıyor gibiler. Pislik denizi kirletiyor falan gibi ama yani yetiştiriciliğin nasıl yapıldığı, ne şekilde yapıldığı, buna dikkat edilip edilmediği çok önemli. O yüzden midye dolma yetiştiriciliği, yani daha doğrusu midye yetiştiriciliği düzgün yapılırsa, yetiştiricilik doğru koşullarla yapılırsa aslında çok vahim ve zararlı bir durum değil. Şimdi öncelikle midyelerimi suya bastım, güzelce temizleyeceğim. Midyelerin içinde kum ve mineral olma ihtimali çok yüksek. O yüzden şimdi soğuk suda birazcık bekletiyorum. Bekletirken birazcık elimle içindeki o kum ve mineraller çıksın diye midyeleri karıştırıyorum ve bakın suyun dışına zaten çıktı. Birazcık bekleyeceğim, suyun dibine düşsün, çöksün diye. Suyun dibine çöktükten sonra elimle alıp birkaç su yaparak bunu temizleyeceğim. Daha sonra tekrar içinde bir kısım var, onu nasıl aldığımı da göstereceğim. Onu temizlememiz gerekiyor. Bir de taze midye aldığınızda midyenin kapalı olması lazım. Taze midye eğer açıksa bayatlamış veya bozulmuş demektir. Bunlar donuk midye olduğu için donuk midyenin kası donduktan sonra çözülme esnasında bir gevşeme yapıyor ve açılıyor bu şekilde. Bu bunun bayat olduğunu göstermiyor. Ama taze midyede aynı şey geçerli değil. Taze midyede eğer midye açıldıysa ve midyeye vurduğunuzda ağzını tekrar kapatma eğilimi göstermiyorsa o midye tüketilmez. Bayatlamış bir midyedir ve zehirleyebilir. O yüzden tüketmemeniz gerekiyor. Şimdi birazcık bekleyeceğim. Dibe çökünce birkaç su yapacağım. Sonra içine hazırlayacağım. Sonra da nasıl doldurulduğunu göstereceğim size. Şimdi suyu bulandırmadan midyelerimi alıyorum. İçinden düşen etler önemli değil. Onları dolma yaparken, doldururken hani hangisi boşaldıysa onu tekrar içine yerleştireceğiz. Sıkıntı yok. Dibinde
bütün tortular kaldı. Şimdi bunu tekrar dökeceğim. Böyle birkaç su yapacağız. Ne kadar güzel temizlerseniz o kadar iyi olur. Bazen böyle midye yerken dışarıda ağzınıza çıtır çıtır gelen şeyler aslında işte kum ve içinde kalan mineraller oluyor. İyi yıkanmadığını gösteriyor. Evet, iyi yıkanmadığını gösteriyor. Güzelce temizlemek gerekiyor. Ben şimdi bundan tekrar aldıktan sonra musluk başında tekrar bir su tutarak yıkayacağım. Onu yapmadan önce de aldığım midyelere nasıl bir işlem yaptığımı göstereceğim. Önce kapalı bir midyeden başlayayım ki siz daha net anlayın. Şimdi bunları musluk altında tekrar yıkayacağım. O yüzden yıkamadan önce şu midyelerin dışındaki şeyleri şöyle bıçakla bastırmadan hafifçe temizliyorum. Daha sonra bu sakal dediğimiz kısım, halk arasında sakal denir. Midyenin birbirine bağlandığı veya işte konakladığı yere tutunduğu kısım. Buradan kasın olduğu yerden açıyorum. Kabuğunu kırmamaya çalışıyorum. Kabuğunu açtım, midyeyi açtım. Midyenin içinde sakalın iç kısımda tutunduğu ve bağlandığı yer var. Oradan bu sakalı tamamen çıkartıp atıyorum. Geriye sadece eti kaldı. Ama ben bunu tekrar suyun altında böyle su tutarak yine bolca yıkayacağım. Şimdi hepsine aynı işlemi yavaş yavaş yapıyorum. Açık Yani midye dolma yapmanın en meşakkatli ve en zor kısmı midyelerin temizlik aşaması. Onun dışında midye dolma inanılmaz basit bir üründür, yemektir. Midye dolmayı bizden başka yapan bir ülke ve millet yok. Yani ne Fransız mutfağı, ne İspanyol mutfağı, ne Asya mutfağında böyle bir şey yok. Biz bunu Ermenilerden öğrenmişiz. Bizans döneminde Ermenilerin yaptığı düşünülüyor. Bizans'tan İstanbul Osmanlı'ya geçtiğinde de Osmanlı topraklarında kalan Ermenilerin Osmanlı'ya bu midye dolmayı öğrettiği ve Osmanlı'da da bir sokak lezzeti olarak halkın tükettiği bir ürün olduğu düşünülüyor. Zaten ilk yazılı kaynak olarak da Osmanlıca bir ilk yazılan yemek kitabında geçiyor midye dolma tarifi. Ondan öncesinde bir kaydı yok. Zaten biz çoğu mezeyi hani Türklerde aslında çok meze kültürü yok. Biz meze yapmayı daha sonra Rum ve Ermenilerden birazcık öğrenmişiz. Ekonomik boyutunu konuşalım. Şimdi dışarıda midye dolma ne kadar şu anda? 3-4 lira oldu mu herhalde? En ucuzu 5 lira galiba. Kaliteli bir midye dolma yemek istiyorsan 5 lira. Peki bu midyeyi aldık ne kadar mal oldu? Valla Metro'dan aldık biz bunu. Herhalde yani tanesi bize 1 liraya 1,5 liraya falan geliyor. İşte içine koyduğunuz ya oradaki tabii şimdi toplu yapan ve işte bunu toplayıcılardan alan bir üretici olarak düşünürsen işte 2,5 liraya gibi bir şeye belki mal oluyordur. İşte meşakkati bilmem nesiyle beraber ve 5 liraya satıyorlar. Sen evde yaptığın zaman da sana tanesi 3 liraya en az mal olur.
Ondan daha ucuza şu koşullarda mal olma ihtimali zor. Şimdi içini yapmaya başlayacağım. Öncelikle bu bir iç pilav benzeri bir şey. Daha doğrusu iç pilav. İçine üzüm ve fıstık, sadece fıstık da konulabilir. Ama ben bugün kullanmayacağım. Önce burnuaz doğradığım, ince ince doğradığım soğanlarımı güzelce terleteceğim. İyice şeffaflaşana kadar birazcık bol zeytinyağında soteleyeceğim. Daha sonra pirinçlerimi yıkayacağım. Daha sonra baharatlarla birleştirip suyunu vereceğim. Şimdi normalde dolma içi yaparken çiğ bırakırız veya böyle yarı pişirme yaparız ya. Midye çok kolay pişen bir şey. Çok zor pişen bir et değil. O yüzden de pilavı neredeyse tam anlamıyla pişireceğim. Midye çünkü çok kısa bir süre pişecek. Ondan ötürü de pilavın çiğ kalmaması için pirinci normal hazırladığım bir dolma içinden daha fazla pişirmem gerekiyor, tamam? Ocağımın altını açıyorum. Zeytinyağımı koyuyorum. Soğan yemekle ilgili bir sıkıntınız yoksa soğan oranını arttırabilirsiniz. Ne kadar bol soğanlı olursa o kadar lezzetli olur. Ben şimdi kullanacağım midyeler kadar yeterli olacak bir miktarda soğan kullanacağım. Baldo pirinç kullanmayı tercih etmeniz iyi olur. Kırık pirinç kullanmak içinin hamur olmasını, görüntüsünün kötü olmasını sağlayacaktır. O yüzden hani maliyeti düşürür mü? Düşürür ama çok kullanmayı tercih etmemek lazım bence. Pilavımı yapmak için başka bir yerde su kaynatıyorum. İyice soğanlar şeffaflaşana kadar soğanları pişirmeye devam edeceğim ki onu ne kadar çok yaparsanız soğanın şekeri, lezzeti o kadar çok çıkacak ve o kadar lezzetli bir dolma içi yapacaksınız. Efendim? Evet, çok sıcak diye kapattım. Isı kontrolü önemli. Gerektiğinde kapatacağız, gerektiğinde kısacağız, gerektiğinde açacağız. Tabanı zaten şu anda çok sıcak. Yani soğanların yanmadan şeffaflaşmasını istiyorum. Hazır mısın? Evet, kayda girdim. Tamam. Şimdi soğanlarım istediğim kıvama geldi. Yıkadığım pirinçlerimi ekliyorum. Pirinçlerimi güzelce kavuracağım. Pirinçlerim güzelce kavrulduktan sonra baharatlarını ekleyeceğim ve en son suyunu ekleyeceğim. Şu anda yine ocağımın altı kapalı çünkü tencerenin tabanı çok sıcak. Isı kontrolünü yaparak gidiyorum. Şimdi evde yaptığınız ocaklarda bu kadar ocağın altını kapatmanıza gerek yok, kalmaz ama bunlar kullandığımız ocaklar profesyonel ocak olduğu için bunların ısı şeyi yüksek, gaz basınçları yüksek. O yüzden daha kısa sürede kaynatıyorlar ve pişiriyorlar. O yüzden birazcık kontrollü gitmek lazım. Suyum da hazır. Ben şimdi baharat ekleyeceğim. Yeni baharı hepsinden daha fazla ekleyeceğim. Tuz,
tarçın çok az, karanfil ekliyorum. Soğanda şeker çıktığı için yine de çok az ekleyeceğim. Ama soğanın şekerini iyi çıkarttık. O yüzden çok koymanıza gerek yok. Güzelce kokular çıkmaya başladı zaten baharatların. Kavuruyorum. Baharatların lezzetleri çıksın, yağ asitleri çıksın diye kavurmaya devam ediyorum. Şu anda zaten yediğiniz midyenin iç kısmına benzemeye başladı. Şimdi bu aşamada mevzuyu ikiye ayırabilirsiniz. Şöyle ikiye ayırabilirsiniz. Bunu pişirip bunu doldurursanız klasik midye dolma olur. Ama son zamanlarda midyecilerde işte soslu midye olarak satılan, kimine göre daha lezzetli olan midyeyi yapmak için sadece yapmanız gereken şu: bu yaptığınız için içerisine çok az, ki bu çok yoğun bir sostur, dikkatli kullanmak lazım, oyster sos dediğimiz istiridye sos ekliyorum. Çok az bununla çevireceğim. Daha sonra midyeleri doldurduktan sonra da midyelerin pişirme sıvısına ve dışına da tekrar oyster sos kullanacağım. Bu şekilde yaptığınız zaman da soslu midye oluyor. Midye gibi kokmaya başladı zaten. Aynen. Şimdi suyumu ekliyorum. Üstünü şöyle hani 1-1,5 parmak kalınlığında geçecek kadar ekliyorum. Bu pirinç birazcık fazla, bizim kullandığımız marka birazcık fazla su alan bir marka. Normalde kullandığınız pirinç 1,5 bardak alıyorsa 1,5 bardak kullanabilirsiniz. Fazlasını kullanmayın. Ağzını kapattım. Kısık ateşte harcım olana kadar bekleyeceğim. Daha sonra soğuyacak. Dolduracağım. Tencerenin dibine dizeceğim. Çok kısa bir sürede pişecek. Sonra sıcak sıcak servis edeceğim. Tamam. Suyunu iyice çekene kadar bekleyeceğiz. Göz göz olması lazım. Şimdi pilav demlendi. Şöyle bir kaba alıp soğusun diye yayacağım. İçine koyuyorum. Tamam. Yerleştirdim midyemi. Kapatıyorum. Kırık olan kısmı önemli değil. Pişerken bu buraya zaten tekrar yapışacak. Sonra diziyorum. Dizdikçe üstüne ağırlık koyacağız ve pişerken o kapaklar kapanacak zaten. Tamam? Dolma yapar gibi, yani normal dolma yapar gibi. Hani soslu yapacağım için böyle birazcık dıştan da istiridye sos gezdireceğim. Sonra çok az, onun bir tık büyüğü var mı ya? Çok az dibine, sadece dibini örtecek kadar, yani böyle bir su buharı çıkmasını sağlayacak kadar su koyuyorum. Çünkü pirinçler pişik. Amacım midyeyi pişirmek. Midye de zaten çok çabuk pişen bir şey. Kapak kapattım. Kapağını kapatacağım. Değil. Birazcık altını başta yüksek açacağım. Böyle bir fıkırdadığı an hemen kısacağım. Biraz bekleyeceğim. Yaklaşık az midye var. Bunların pişmesi çok kısa sürecek. 10 dakika ancak olur. Ondan sonra servis edeceğim size. Metrodan hemen bakacağım. Hayır.
Böyle üzerinden, güzellerinden. Arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.